Eski Sovyet propaganda afişlerinde geçen bir cümle, Ukrayna-Rusya savaşını ve Donbas'ta yaşananları anlayabilmemiz açısından ilk etapta oldukça önemli. Peki bu afişin üzerinde bizi bu denli heyecanlandıran ne yazıyor dersiniz? Yıllar önce alelade bir kağıt parçasının üzerine basılan kelimeler işte şunlardı. Donbas Serce Rusya, yani Donbas, Rusya'nın kalbidir. Daha önceki yıllarda iki kutuplu dünyanın bir kutbunu temsil eden Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği, liberal ekonominin ilerlemesine karşı koyamadı ve 1991 yılında resmen yıkıldı. Batı'nın galip çıktığı gözüyle bakılan rekabetin sonrasında Rusya Federasyonu, yeniden ayağa kalkabilmek adına ilgili ekonomik reformları yapmaya başladı. 1993-2005 arasında sosyalist sisteme dayalı olan ekonomisini, ileri düzey demokratikleşmeye eşgüdümlü olmasa da kendi ülke şartları çerçevesinde liberal bir trende sokmayı başardı. 2005 sonrası ise Rusya'nın yeniden zirvelere oynamaya başladığı bir dönem oldu. Sovyet rejiminin devrilmesinden sonra ABD'nin başını çektiği NATO ve Avrupa Birliği, yırtılan demir perdenin arasından sızarak Rusya'nın etrafını sarmaya ve ekonomik bir izolasyon çemberi oluşturma işine girişti. Bunun içinde Sovyetlerden kopan ülkelerin eksenlerini kendisine çevirdi. Sovyetler Birliği'nin dağılmasıyla pek çok avantajını da kaybeden Ruslar ise, Vladimir Putin'in liderliğinde bu avantajlarını geri kazanmak ve daha da öteye taşıyabilmek adına hem kendi arka bahçesi olarak gördüğü yerlerde etkisini arttırmaya, hem Orta Doğu ve Akdeniz'de varlığını hissettirmeye çalışıyor. Tarafların çıkarlarının çatıştığı noktalarda ise insanlık, bahsi geçen tarafların ve diğer ekonomik devlerin birbirine girdiği hibrit savaşlara şahit oluyor. Günümüzde büyük devletlerin amaçları uğruna konvansiyonel silahlarla savaş başlatmaları için büyük ekonomik, askeri ve doğal kaynağa ihtiyaçları vardır. Büyük rezervleri harekete geçirmek beraberinde büyük riskler de getireceği için güçlü siyasi yapılar riskin ve maliyetin daha az olduğu hibrit savaş yöntemlerini benimsemişlerdir. Hibrit savaş modeli, siber savaş, ekonomik savaş, vekalet savaşı, psikolojik harp ile beraber sabotaj, sızma, gizli operasyonları kapsayan casusluk operasyonları gibi farklı savaş tiplerini ve faaliyetlerini bünyesinde barındıran ve bunları komplike bir şekilde organize edip yürütebilme kabiliyeti üzerine kurulu yeni nesil bir harp disiplinidir. Daha önce Batı'ya karşı bu modeli Abhazya, Güney Ossetya ve Transdinyester'de uygulayan Rusya, şimdi de benzer bir girişimi Ukrayna üzerinde deniyor. Ukrayna, batılı ülkelerin de girişimleri neticesinde Avrupa Birliği ve ABD ile olan ilişkilerini her bakımdan düzeltti ve bazı bedeller ödese de özellikle 2004'teki Turuncu Devrim'den sonra yönünü büyük oranda batıya döndü. Fakat Ukrayna'nın bu tutumunu başından beri kendi ulusal güvenliğine bir tehdit olarak algılayan Rusya, Güneybatı komşusu üzerindeki hakimiyetini kaptırmamak adına pek çok faaliyet yürüttü. Bu faaliyetlerin en bereketli meyvesi, 2010 seçimlerini Putin'in desteklediği Rus yanlısı lider Viktor Yanukovych'in kazanması oldu. Diplomatik olarak zafer kazanan Rusya, Yanukovych'in kendileriyle uyumlu politikalar gütmesi sonucunda Ukrayna üzerindeki çıkarlarını belli bir süre daha korumayı başardı. Öte yandan Cumhurbaşkanı'nın Rusya'ya pek çok konuda müsamaha göstermesi ve Batı ile arasına mesafe koyması, ülke içerisindeki Batı destekçileriyle Rus destekçileri arasında gerilimi tırmandırdı. Rusya ile yapılan doğalgaz anlaşmasına karşı tepki gösteren muhaliflerden Yulia Timoshenko'nun tutuklanması ise ülke içinde yakında bir şeyler olacağının göstergesi oldu. Rus istihbaratı ve ordusu hızlı bir şekilde Ukrayna'nın damarlarına sızarken Kremlin'den emir alırcasına faaliyetlerde bulunan Kiev hükümeti, 2013 Kasım'ında uzun süredir hazırlanmakta olan Avrupa Birliği Ortaklık Anlaşması'nı imzalamayacağını duyurdu. Hükümetin bu kararı, akacak kanın ilk damlasını teşkil etti. Hükümetin mesajı çok açık ve netti. Bizim yönümüz ABD ve Avrupa değil, Rusya diyordu. Belki de bunu demek zorundaydılar. Çünkü Rusya, anlaşmayı imzaladığı takdirde Ukrayna'yı askeri, ekonomik ve diplomatik müdahaleyle çöküşe götüreceği tehdidinde bulunmuştu. Ukrayna hükümetinin tutumu, yıllardır bu ülkeyi yanlarına çekmek isteyen batılı ülkelerin gündemine bir bomba gibi düştü. Medya, Cumhurbaşkanı Yanukovych'i Putin yandaşı olarak damgalarken, Batı Ukrayna'daki halk sokaklara dökülüp bu kararı protesto etmeye başladı. Giderek dalga dalga artan protestolar, Şubat 2014'te polisle halk arasında silahlı çatışmaya dönüştü ve onlarca insanın ölümüne yol açtı. Euromaidan hareketinin bir parçası olarak büyüyen protestoların akabinde 22 Şubat 2014'te Viktor Yanukovych ve Mykola Azarov hükümeti devrildi.
Protestocular, şehrin kendisiyle birlikte başkent Kiev'deki hükümet binalarının kontrolünü ele geçirdiler. Önü alınamayan olayların sonucunda Cumhurbaşkanı Yanukovych, Rus nüfusun fazla olduğu Ukrayna'nın doğusundaki Karkiv'e gitmek üzere Kiev'den kaçtı. Aynı gün apar topar toplanan parlamento Cumhurbaşkanı'nı görevden alırken yeniden seçim yapılması konusunda oy birliğine vardı. Yanukovych ise ülkenin seçilmiş liderinin kendisi olduğunu söyleyerek eylemi tanımadığını açıkladı. Doğu vilayetlerinin çoğu da Cumhurbaşkanlarının arkasında durduklarını söylediler. Alev alev yanan bu günlerin hemen ertesinde Ukrayna parlamentosu, Rusça konuşan nüfusun yoğun olduğu bölgelerde Rusçanın ikinci bir resmi hükümet dili olarak kullanılmasını öngören bir tasarıyı geçersiz kılan bir karar aldı. Bu kararda ateşe odun atan ikinci büyük gelişme oldu. Kendilerini tehlikede gören milyonlarca Rus, anti-Maydan hareketi kapsamında sokaklara döküldü. Geçici Kiev hükümeti belli ki yanlış bir adım atmıştı. Çünkü bu gelişme, pusuda bekleyen Rusya'nın olaya sessizce ama tüm ağırlığıyla girmesine neden olacaktı. Kriz sonrası Ukrayna'daki Rusların haklarını koruyacağını duyuran ve askeri müdahale için parlamentodan yetki alan Putin hükümeti, buna rağmen kağıt üzerinde komşusunda çıkan olayların hiçbirine karışmadı. Fakat fiili olarak tüm olayların ortasındaydı. Rus yanlısı protestocuları organize eden ve silah yardımıyla milis gruplarını destekleyen Rus hükümetiydi. Bu yöntemi daha önce de kullanan Ruslar, Ukrayna'da göreve gelen yeni hükümeti tanımayarak Yanukovych'e yapılanları darbe olarak değerlendirdi ve üzerine Rus yanlısı protestoculara desteğini arttırdı. Anti-Maydan protestoları sadece ülkenin doğu ve güney eyaletleriyle sınırlı kalmadı. Kırım Özerk Cumhuriyeti'nde ve özel yönetimli Sivastopol limanında 23 Şubat günü Rus yanlısı ayaklanmalar başladı. Bir anda silahlanan bu protestocular, üniformalarındaki amblemlerini sökmüş, yani resmiyetten arınmış Rus ajan ve düşük rütbeli askerleriyle beraber hızlıca harekete geçip tüm iletişim araçlarıyla hükümet binalarını ele geçirdiler. Ukrayna ve Rusya arasındaki var olan anlaşmalardan dolayı zaten Kırım'ın şehirlerinde ve limanlarında Rus askerlerinin mevcut olması, Ukrayna ordu mensuplarının pek çoğunun taraf değiştirmesi, bölge nüfusunun çoğunluğunun Rus olması buradaki Ukrayna güçlerini kilitledi. Tek kurşun atmadan Ukrayna güçlerini kilitleyen milisler ve Kırım parlamentosu önce bağımsızlığını ilan etti. Ardından Mart ortasında yapılacak bir referandumla Rusya'ya bağlanma kararı alacağını açıkladı. 16 Mart günü %83 katılımın olduğu ve %95'in üzerinde kabul oyunun çıktığı referandumun sonucu Kırım, Rusya'ya bağlandığını ilan etti. Ertesi günde Putin bu bağlılığı kabul edip 18 Mart'ta bölgeye resmen Rus askerlerini sevk etti. Böylece Kırım, tüm dünyanın olayları televizyonlardan izlediği bir sırada apar topar Rusya toprağı oluverdi. Bu ilhak pek çok devlet tarafından işgal olarak nitelendirilirken, ABD ve Batı kanadı Rusya için ardı ardına ekonomik yaptırım paketleri açıkladı ve işgalin derhal durdurulmasını istedi. Peki, Kırım Rusya için neden bu kadar önemli? Tarihi açıdan baktığımız zaman uzun yıllar boyunca burayı Osmanlılardan almak isteyen ve aldıktan sonra bu stratejik nokta üzerinden tüm Karadeniz'i kontrol eden Rusya, Ukrayna'nın ABD'ye yakınlaşmasıyla Kırım'ı NATO'ya kaptırmak istemiyordu. Keza hali hazırda Kırım limanlarını kullanan Rusya'nın buraları kaptırması, Karadeniz'deki söz sahipliğini de kati suretle bitirebilirdi. Yarımada sadece Karadeniz açısından değerli değil elbette. Kırım, Rusya'ya deniz gücünü Akdeniz'den tutun, Atlantik Okyanusu'na dek eriştirebilme imkanı tanımaktadır. Yani üzerinden ne kadar geçerse geçsin Kırım, Ruslar için sıcak denizlerin anahtarı olma pozisyonunda. Aynı zamanda burada bulunan zengin petrol ve doğal gaz yatakları da Kırım konusunda Rusya'nın ağzını sulandıran sebeplerden bir diğeri. Kırım'ı bir kenara koyarsak, iki ülke arasındaki hibrit savaşın silahlı çatışmaya dönüştüğü yer Donbas bölgesiydi. Donetsk ve Luhansk oblastlarının oluşturduğu Donbas bölgesindeki protestolar, diğer bölgedekilerden daha hareketli ve hızlı ilerlemişti. Bu bölgede Rus yanlısı protestocular bir anda örgütlenip Rusya'nın eğitim, silah ve komut akademisi desteğiyle Ukrayna güçleriyle fiili çatışmalara girdi. Her ne kadar Putin, Ukrayna'da herhangi bir Rus ajan, eğitmen ya da askerinin olmadığını açıklasa da, pek çok delil Putin'in diplomatik tavrıyla gerçeklerin örtüşmediğini göstermekte. Durum Mart ayı sonunda önüne geçilemez bir hal aldı. 7 Nisan'da protestocular, Donetsk ve Luhansk'taki ehemmiyetli tüm binaları ele geçirdi.
Protestocular Donetsk'te Donetsk Halk Cumhuriyeti adıyla bağımsızlıklarını ilan ettikten sonra 13 Nisan'a kadar tüm bölgenin kontrolünü ele geçirdiler. 27 Nisan'da da Luhansk'taki halk ve milisler Luhansk Halk Cumhuriyeti şeklinde bağımsızlıklarını ilan ettiler. Kısa süre sonra bu iki yapı birleşerek Novorosya, yani Yeni Rusya Federal Devleti'ni kurdular. Donbas'ta kurulan Novorosya, Ukrayna topraklarının yaklaşık %5'ini oluşturmasına rağmen Rusya'nın özellikle burası üzerinde durmasının birkaç sebebi var. İlk sebep, Donbas bölgesinin kömür yatakları bakımından Avrupa'da ilk 5 maden bölgesinde yer alması. Sanayi bakımından güçlü olan bölge, ülke ihracatının 1/4'ine yakınını tek başına karşılıyor. Bu verilerin her ne kadar tam olarak gerçekleri yansıtmadığı düşünülse de, video girişinde bahsettiğimiz afişte de olduğu gibi propagandanın da yardımıyla Sovyet Rusya'yı besleyen ana unsurlardan biri olarak görülen bölgenin Putin'e asıl getirisi psikolojik avantaj. Donbas ekonomik olarak Rusya'ya bir şey katsın ya da katmasın. Putin'in Rusya'nın kalbini geri aldığın mesajı, kurmak istediği yeni düzenin reklam cümlelerinden birini teşkil ediyor. Sahaya tekrar dönersek, 2014'ün Mayıs sonundan itibaren çok geç de olsa Ukrayna ordusu genel taarruza geçti ve sert çarpışmalar başladı. Ordu, havadan ve karadan isyancıların yerleşim birimlerini yoğun bombardımana tuttu ve birçok sivil hayatını kaybetti. On binlerce insan ki geçtiğimiz süre zarfında bu sayı 1 milyonun üzerine çıkmıştır, Batı Ukrayna'ya ya da komşu ülkelere göç etmek zorunda kaldı. Ukrayna ordusunun yaşananlara bu denli geç müdahale etmesinin elbette pek çok nedeni vardı. Bunlardan birkaçını şu şekilde sıralayabiliriz. Yaşanan hükümet değişikliği sonrası ülke içindeki durumun kritikliği, Ukrayna'nın ekonomik çıkmazda oluşu, modern teknoloji ve ekipman dahil askeri kapasite eksikliği, ordudaki taraf değiştirmeler sonucu subay kadrosunun psikolojik olarak çökmesi, ordu içine sızmış binlerce KGB ajanı ve Rus destekçisi komutanın bulunması. Kiev güçlerinin geç de olsa bölgeye müdahalesi, ayrılıkçı hareketleri yavaşlatsa da hiçbir şekilde durduramadı. Arada ateşkeslerle duraksayan savaş, karşılıklı suikastler, sabotajlar, casusluk faaliyetleri, psikolojik yıpratma hareketleri şeklinde devam etti. Uzun vadede bakacak olursak Rusya, savaşı dondurulmuş çatışmaya dönüştürerek günümüze kadar taşıdı. Dondurulmuş savaş yöntemiyle Moskova hükümeti, istikrarsızlaştırdığı Ukrayna'nın AB ve NATO'ya girişini bloke ediyor. Bu kazanımla beraber Moskova hükümeti, en azından şu anlık istediği puanları hanesine yazdırmış gibi. Fakat 2021 ile beraber yeni Amerikan hükümetinin, Rusya'yı ekonomik ve diplomatik bakımdan baskılamaya çalışmasının dışında, fiili olarak da bir şeyler yapmaya hazır izlenimini oluşturması, Ukrayna'nın AB'ye ve NATO'ya girme konusunda ısrarı ve Rus ordusunun Ukrayna sınırına asker yığması, bakalım bu yeni nesil savaşı nerelere taşıyacak? Son olarak açıklama kısmındaki linkten Conflict of Nations'a kaydolarak ekrandaki hediyeleri kazanmayı unutmayın. DFT tarih izleyicilerinden oluşan özel oyun odasına girebilmek için ekrandaki bilgileri kullanabilirsiniz. Vakit kaybetmeden ülkenizi seçin ve zafere giden yolda savaşın.